Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine nefis bir börek tarifiyle geldim. İster kahvaltıya yapın, isterseniz çay saatlerinizde yapın. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel böreği nasıl yapmışım? Hadi gelin buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Böreğin hamuru için yoğurma kasesinin içerisine bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, bir yemek kaşığı şeker ve bir paket kuru mayayı ekleyip şöyle maya eriyene kadar çırpma teliyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Maya eriyene kadar karıştırdıktan sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. İsterseniz sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Sıvı yağın ardından biraz un ekliyorum ve eklediğim unun içerisine bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ben hamur için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü ekleyelim. Hamuru yoğurma kasesinin içerisinde biraz toparladıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum ve masanın üzerinde de yaklaşık 3 dakika kadar yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıyorum. Hamurun kıvamının ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ve daha sonra her zaman yaptığım gibi bardağın dibinde kalan yağı da hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ve üzerine bir kapak kapatıp mayalanması için 1 saat kadar beklemeye alıyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Böreğin iç harcı için uygun bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 2 adet büyük boy yemeklik doğradığım kuru soğanı ekleyip kavurmaya başlıyorum. Kavrulan soğanın içerisine yarım tatlı kaşığı domates biber salçası karışımı ekliyorum ve salçayı yedirdikten sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve yarım tatlı kaşığı tuzu ekleyip şöyle baharatları da güzel bir şekilde kavurduktan sonra içerisine 5 adet haşlanmış patatesi ekliyorum. Haşlanmış patatesi de ekledikten sonra şöyle güzel bir şekilde karıştırıyorum ve iç harcımız da bu şekilde hazır. Ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Evet, yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdığım hamur istediğim kıvama geldi ve öncelikle yoğurma kasesinin içerisinde biraz havasını aldıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerine de şöyle hamuru güzel bir şekilde toparladıktan sonra 12 eşit bezeye bölüyorum. On iki eşit beze yaptığım hamurları unladığım bir tepsinin içerisine alıyorum ve bezelerin üzeri kabuklanmaması için bir poşet kapatıyorum ve hiç bekleme yapmadan açmaya başlıyorum.
Hazırladığım bezelerden bir tanesini alıyorum ve un ve oklava yardımı ile yaklaşık servis tabağı genişliğinde açıyorum. Ben açarken oklava kullandım ama hiç fark etmez. Sizler isterseniz aynı işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Servis tabağı genişliğinde açtığım hamurları biraz fazla unla açalım ki üst üste koyduğumuz için yapışmalar olabilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bütün bezeleri aynı şekilde açtıktan sonra erittiğim 150 gram tereyağını bir fırça yardımıyla hamurun üzerine sürüyorum ve daha sonra bir tane daha açtığım hamurdan üzerine seriyorum. Açtığım hamurları üçlü olacak şekilde üst üste koyup aralarını yağlıyorum. Üçlü yaptığım hamurları videoda da izlediğiniz gibi bu şekilde katlıyorum ve her katladığım yeri mutlaka yağlıyorum. Evet, bütün hamurları aynı şekilde hazırladıktan sonra beze yaptığım tepsinin içerisine alıyorum ve üzerine bir poşet kapatıp dondurucuda yarım saat kadar dinlendiriyorum. Eğer isterseniz bu böreği bu şekilde hazırlayıp dondurucuda bekletebilirsiniz ve istediğiniz zaman çıkartıp kalan işlemlerini yapabilirsiniz. Evet, yaklaşık yarım saat kadar buzlukta dinlendirdiğim hamurun en üsttekini alıp açmaya başlıyorum. Hamuru açarken yapışma olmaması için biraz un serperek açalım. Hamurun kıvamı gerçekten çok güzel olduğu için hiç yormadan açılıyor. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Açtığım hamuru büyütebildiğim kadar büyüttükten sonra hazırladığım iç harcından bir kenarına ekliyorum. İç harcını da ekledikten sonra hamurun ucundan tutup iç harcın üzerini kapatıyorum. Ve daha sonra bir kesici yardımı ile uç kısımlarına bu şekilde küçük çizikler atıyorum. Çizikler attıktan sonra çok sık olmayacak bir şekilde rulo yapıyorum ve gül böreği şeklinde sarıyorum. Gül böreği şeklinde sardığım hamuru yağladığım tepsinin içerisine alıyorum. Eğer isterseniz bu böreği bu şekilde fırın tepsisine dizip tekli olarak da pişirebilirsiniz. Yani 4 adet börek yapabilirsiniz. Gerçekten bu şekilde de çok güzel oluyor. Ve daha sonra kalan hamurları da aynı şekilde yapıyorum.
Evet, siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet, bütün hamurları aynı şekilde hazırlayıp fırın tepsisine dizdikten sonra her tarafının eşit yayılması için en sonda elimle şöyle güzel bir şekilde bastırıyorum. Kalan tereyağının içerisine bir adet yumurta sarısı ve bir çay kaşığı pul biber ekleyip böreğin her tarafına gelecek şekilde bir fırça yardımı ile sürüyorum. Ben bu şekilde hazırladığım böreklerin, poğaçaların, açmaların üzerine sürdüğüm yumurtanın içerisine bir çay kaşığı pul biber ya da hiç fark etmez toz biber eklerim. Bu şekilde sizler de yaparsanız inanın börekleriniz, poğaçalarınız çok güzel bir şekilde kızaracaktır. Yumurta sarısını da sürdükten sonra daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, benim fırınımda 190 derecede 30 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Sizin de gördüğünüz gibi böreğimiz nefis gözüküyor. İnanın börek henüz çok sıcak ama çekimi bitirmem gerekiyordu. Elimden geldiği kadar size iç dokusunun da ne kadar güzel olduğunu göstermeye çalışacağım. Evet, dediğim gibi isterseniz bu böreği tek tek yapıp 4 adet börek yapabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde tek tepside sarıp yapabilirsiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.